Bugün sizlerle insanlık tarihinin en önemli kutsal metinlerinden biri olan Kur'an-ı Kerim'in modern bilimle olan inanılmaz uyumunu ve içerdiği bilimsel mucizeleri keşfedeceğiz. Kur'an-ı Kerim sadece bir dinin rehber değil, evrenin ve hayatın sırlarını açıklayan, bilimsel gerçeklere ışık tutan bir hazine gibidir. Bu kutsal kitap 1400 yıl önce indirildi ve insanlara rehberlik etti. Ancak onun derinliklerinde bugünün bilim insanlarını bile hayrete düşüren bilgiler yer alıyor. Bugünkü teknolojimiz ve bilimsel anlayışımızla Kur'an'daki bu bilgilerin ne kadar büyük bir mucize olduğunu daha iyi anlayabiliyoruz. Kur'an-ı Kerim'in bu mucize ayetleri bize sadece dini bir rehber sunmakla kalmıyor, bilimsel araştırmalar için de ilham veriyor. Peki bu mucize ayetler hangileri ve modern bilimle nasıl uyumlu hale gelmişlerdir? Hazırsanız bu gizemli yolculuğa çıkalım ve Kur'an'ın bilimsel olarak kanıtlanmış ayetlerini inceleyelim. Evrenin genişlemesi, büyük patlama Big Bang teorisiyle yakından ilişkilidir. Büyük patlama teorisi, evrenin yaklaşık 13,8 milyar yıl önce son derece yoğun ve sıcak bir tekillikten genişlemeye başladığını öne sürer. Bu teori, evrenin başlangıcından gerçekleşen büyük bir patlamayı ve sonrasında devam eden genişlemeyi açıklar. 1920'lerde Amerikalı astronom Edwin Hubble, galaksilerin hareketlerini inceleyerek evrenin genişlemekte olduğunu keşfetti. Hubble, uzak galaksilerin bizden uzaklaştığını ve bu uzaklaşma hızlarının galaksilerin bize olan uzaklığıyla doğru orantılı olduğunu gözlemledi. Bu gözlemi Hubble yasası olarak da bilinir ve evrenin genişlemekte olduğuna dair güçlü bir kanıt sağlar. Hubble'ın gözlemlerine göre bir galaksi ne kadar uzaktaysa o kadar hızlı bir şekilde bizden uzaklaşmaktadır. Evrenin genişlemesiyle ilgili modern araştırmalar genişleme hızının zamanla arttığını göstermektedir. Bu hızlanmanın nedeni olarak evrende baskın olan ve doğrudan gözlenemeyen bir enerji türü olan karanlık enerji öne sürülmüştür. Karanlık enerji, evrenin genişlemesini hızlandıran gizemli bir kuvvettir ve evrenin toplam enerjisinin yaklaşık %68'ini oluşturur. Peki, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim, 1400 yıl önce evrenin genişlemesini bize nasıl bildirmiş? Gelin şimdi birlikte inceleyelim. Biz göğü kudretimizle kurduk ve şüphesiz biz onu genişletmekteyiz. Bu ayette geçen genişletmekteyiz ifadesi, Arapçada musiyun kelimesiyle ifade edilir. Musiyun kelimesi genişletmek, genişletici anlamına gelir. Modern bilim, evrenin genişlemekte olduğunu ve bu genişlemenin Edwin Hubble'ın 1920'lerde yaptığı gözlemlerle doğrulandığını göstermiştir. Bu gözlem, evrenin genişlemekte olduğunun bilimsel bir kanıtıdır. Zariyat suresinin 47. ayeti, evrenin genişlemesi kavramını çok açık bir şekilde belirtir ve bu bilimsel keşif ile uyumlu olarak kabul edilir. Bu ayet, Kur'an'ın 1400 yıl önce indirilmiş olmasına rağmen modern bilimsel keşiflerle nasıl uyumlu olduğunu gösteren muhteşem bir örnektir. Kur'an'daki bu ve benzeri ayetler, evrenin doğası hakkında derin bilgiler sunar ve bilim insanları tarafından büyük bir hayranlıkla incelenir. Allah'ın kelamı sadece bir dili rehber olmakla kalmaz, aynı zamanda evrenin sırlarını da açığa çıkarır. Bir diğer mucize ise insan embriyosunun gelişim aşamalarıdır. Bu süreç modern bilim tarafından detaylı bir şekilde incelenmiş ve anlaşılmıştır. Bilimde bu süreç şöyle anlatılır. Embriyonik gelişim, döllenmiş bir yumurtanın insan vücudunu oluşturan karmaşık bir yapıya dönüşme sürecidir. Bu süreç birkaç ana aşamada gerçekleşir. Bir sperm hücresi, bir yumurta hücresini döller ve zigot adı verilen tek hücreli bir organizma oluşur. Zigot hızla bölünmeye başlar ve balastosis adı verilen çok hücreli bir yapı oluşturur. Balastosis, rahim duvarına yapışır ve burada gelişimini sürdürür. Hücreler 3 temel katmana ayrılır.
Bu katmanlar farklı organ ve dokular oluşturur. Bu aşamada 3 temel katman spesifik organ ve dokulara dönüşür. Kalp, beyin, omurga ve diğer organlar bu dönemde oluşmaya başlar. Oysaki Kur'an-ı Kerim'de insan embriyosunun gelişimi aşamaları 1400 sene önce çok net bir şekilde tarif edilmiştir. Andolsun insanı çamurdan yarattık. Sonra onu sağlam bir kara kağıtta nufte haline getirdik. Sonra nufteyi alaka haline getirdik. Sonra alakayı bir çiğnem et parçası olarak yarattık. Bu bir çiğnem et parçasından da kemikleri yarattık. Kemikleri de et giydirdik. Sonra onu bambaşka bir yaratık yaptık. Yaratanların en güzel olanı Allah ne yücedir. Ayette geçen nufte, döllenmiş yumurta yani zigot. Alaka, asılı duran, yapışan ya da pıhtılaşmış kan. Embriyonun rahime yapıştığı ve hücrelerin hızla bölündüğü aşama. Mutka, çiğnemlik et parçası. Embriyonun organlara farklılaştığı aşama. Modern embriyoloji bu aşamaları doğrulamaktadır. 20. yüzyılda keşfedilen embriyonik gelişim aşamaları Kur'an'da detaylı ve doğru bir şekilde tasvir edilmiştir. Bu, Kur'an-ı Kerim'in mucizevi yönlerinden biridir ve Allah'ın ilahi bilgisinin bir kanıtıdır. Embriyonik gelişim aşamaları bilimsel keşiflerle tam bir uyum içinde olup Kur'an'ın ilahi kaynağını bir kez daha gözler önüne sermektedir. Kur'an-ı Kerim'in modern bilimle birleştiği diğer bir konu ise dağların yer kabuğunu stabilize eden rolüdür. Dağlar, yer kabuğunun derinliklerine kök salmış büyük yapılar olarak işlev görür. Bu yapılar, tektonik plakaların hareketleri sonucu oluşur ve yer kabuğunun stabilizasyonunda önemli bir rol oynar. Tektonik plakalar, dünyanın litosfer tabakasını oluşturan büyük levhalardır ve bu levhalar sürekli olarak hareket eder. Bu hareketler levhaların birbirine çarpması, ayrılması veya yan yana kayması şeklinde olabilir. Dağlar genellikle tektonik plakalar dünyanın litosfer tabakasını oluşturan büyük levhalardır ve bu levhalar sürekli olarak hareket eder. Bu hareketler levhaların birbirine çarpması, ayrılması veya yan yana kayması şeklinde olabilir. Dağlar genellikle plakaların çarpışma bölgelerinde oluşur ve bu çarpışma dağların yükselmesine ve yer kabuğunun kalınlaşmasına neden olur. Dağlar, yer kabuğundaki gerilimleri ve basıncı absorbe ederek stabilize eder. Bu tektonik gerilimlerin ve kuvvetlerin dengelenmesine yardımcı olur. Dağlar, yer kabuğunun üzerinde ve altında bir denge sağlayarak büyük depremlerin oluşma olasılığını azaltır. Dağların yavaş yavaş erozyona uğraması yer kabuğundaki bir denge sağlar. Bu erozyon süreçleri vadilerde ve ovalarda verimli toprakların oluşmasına katkıda bulunur. Dağlardan gelen sedimentler alçak bölgelerde toprak verimliliğini arttırır ve ekosistemlerin sürekliliğini destekler. Biz yeryüzünde onları sarsmaması için dağları yarattık. Yeryüzünde sizi sarsmaması için sabit dağları yarattık. Nehirler ve yolları da doğru yol bulasınız diye. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı? Kur'an-ı Kerim'de geçen bu ayetler, dağların yer kabuğunu stabilize eden ve sarsıntıları azaltan bir fonksiyona sahip olduğunu belirtir. Dağlar, adeta yer kabuğunu sabitleyen kazıklar gibidir. Modern jeoloji, dağların bu fonksiyonunu doğrulamaktadır. Dağların kökleri yer kabuğunda derinlere iner ve bu yapılar yer kabuğundaki gerilimlerin dengelenmesine yardımcı olur. Bu dağların yer kabuğunu stabilize eden ve deprem riskini azaltan yapılar olduğunu gösterir. Kur'an-ı Kerim'de belirtilen dağların stabilizasyon rolü modern bilimsel keşiflerle uyumludur.
dağlar hem jeolojik hem de ekolojik dengeyi sağlayan, yer kabuğunun sarsılmasını önleyen ve doğal dengenin korunmasına katkıda bulunan önemli yapılar olarak karşımıza çıkar. Bu, Kur'an'ın ilahi bilgi ve mucizevi yönünün başka bir örneğidir. Kur'an-ı Kerim 1400 yıl önce indirilmiş olmasına rağmen modern bilimle tam uyumlu pek çok bilgi içermektedir. Bu bilgilerden biri de denizlerin karışmaması olgusudur. Modern okyanus bilimi bu durumu doğrulamaktadır. Deniz suyu kütlesinin yoğunluk, tuzluluk ve sıcaklık farklılıkları nedeniyle birbirine karışmadığı keşfedilmiştir. Bu farklılıklar su kütleleri arasında doğal bariyerler oluşturarak karışmayı engeller. Özellikle Cebeli Tarık Boğazı gibi bölgelerde bu durum net bir şekilde gözlemlenebilir. O, birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Ama aralarında bir engel vardır. Birbirine karışmazlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Kur'an-ı Kerim'de belirtilen iki deniz arasındaki engel ifadesi modern bilimle tam bir uyum içindedir. Bu, Kur'an'ın ilahi bilgisinin mükemmel bir kanıtıdır. Kur'an-ı Kerim yüzyıllar önce bu gerçeği bildirmiş ve bu bilgi modern bilim tarafından onaylanmıştır. Modern bilim, demirin dünya üzerinde doğal olarak oluşmadığını ve meteoritlerle yeryüzüne geldiğini keşfetmiştir. Dünyanın oluşum aşamalarında gezegenin demir elementinin büyük kısmı uzaydan gelen meteoritlerle taşınmıştır. Bu bilimsel keşifler demirin gerçekten de indirildiğini doğrular niteliktedir. Demir yıldızların çekirdeklerindeki yüksek sıcaklık ve basınç altından oluşur. Süpernova patlamaları sırasında bu demir uzaya saçılır ve meteoritler yoluyla gezegenimize ulaşır. Dünyanın erken dönemlerinde meteorit yağmurları gezegenimize önemli miktarda demir getirmiştir. Bu demir dünyanın çekirdeğini ve kabuğunu oluşturan temel elementlerden biri olmuştur. Şimdi de 1400 yıl önce indirilen Kur'an-ı Kerim bakalım bu konu hakkında bize nasıl bilgi vermiş? Andolsun ki biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların doğru ve adaletle ayakta durmaları için onlarla birlikte kitabı ve nizamı indirdik. Ve biz demiri indirdik. Onda büyük bir güç ve insanlar için faydalar vardır. Bu Allah'ın kendisine ve peygamberlerine görmedikleri halde yardım edenleri ayırt etmesi içindir. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Modern biyometrik bilimler her insanın parmak izlerinin benzersiz olduğunu keşfetmiştir. Parmak izleri doğumdan itibaren şekillenir ve yaşam boyu değişmez. Bu benzerlik kimlik tespitinde parmak izlerinin kullanılmasını sağlar. Parmak izleri her insanın kendine özgüdür. İkizler bile farklı parmak izlerine sahiptir. Fetal gelişimin 10. ile 16. haftalar arasında oluşur ve yaşam boyu değişmez. Adli bilimler ve güvenlik sistemlerinde kimlik tespiti için kullanılır. Bu, benzersizlik kişinin kimliğini doğrulamada en güvenilir yöntemlerden biridir. Evet, onun parmak uçlarını bile düzeltmeye gücümüz yeter. Kur'an-ı Kerim'de bu ayet modern bilimsel bulgularla tam bir uyum içindedir. Allah'ın insanın parmak uçlarını bile şekillendirmeye gücü yettiği ifadesi, parmak izlerinin benzersizliği ve kimlik tespitindeki önemiyle örtüşmektedir. Bu, Kur'an'ın mucizevi yönünün bir kanıtıdır. Modern bilim,
Atmosferin dünyayı zararlı kozmik ışınlardan, ultraviyole ışınlardan ve meteoritlerden koruyan bir kalkan görevi gördüğünü keşfetmiştir. Atmosfer, canlıların hayatta kalması için hayati öneme sahiptir. Atmosferin ozon tabakası, güneşten gelen zararlı UV ışınlarının büyük bir kısmını süzer. Bu, cilt kanseri gibi sağlık sorunlarını önler. Dünyaya düşen meteoritleri parçalayarak veya yavaşlatarak yüzeye ulaşmadan önce yok olmalarını sağlar. Bu büyük bir çarpışmaların ve hasarların önüne geçer. Atmosfer, uzaydan gelen yüksek enerjili kozmik ışınları engelleyerek dünya yüzeyine ulaşmasını önler. Bu, radyasyonun zararlı etkilerinden de korur. Bakalım Mucize Kitap bu konu hakkında bize nasıl bilgiler vermiş? Göğü korunmuş bir tavan kıldık. Onlar ise bu ayetlerden yüz çeviriyorlar. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın atmosferi dünyayı koruyan bir kalkan olarak yaratması bilim tarafından da doğrulanmış bir gerçektir. Bu, Kur'an-ı Kerim'in ilahi bilgisinin ve mucizevi yönünün başka bir kanıtıdır. Kur'an-ı Kerim, 1400 yıl önce indirilen ve pek çok bilimsel gerçeği barındıran ilahi bir rehberdir. Yasin suresinde göklerin ve yerin yaratılışı ve hareketleri hakkında şöyle buyurulmaktadır. Görmedin mi ki Allah gökleri ve yeri bir örnek ve kural üzerine yaratmıştır. Güneş ve ay belirlenmiş süreleri boyunca hareket ederler. Bu ayet, gök cisimlerinin belirlenmiş süreleri boyunca hareket ettiğini ve Allah'ın evreni belirli kurallar üzerine yarattığını ifade eder. Bu, dünya yüzeyinin de belirli kurallar çerçevesinde hareket ettiğini işaret eder. Modern jeoloji ve coğrafya, dünya yüzeyinin sürekli hareket halinde olduğunu keşfetmiştir. Kıtasal kayma ve levha teorileri, dünyanın litosferinin büyük levhalardan oluştuğunu ve bu levhaların sürekli hareket ettiğini gösterir. Dünyanın dış kabuğu, litosfer adı verilen büyük levhalardan oluşur. Bu levhalar dünyanın iç katmanlarındaki konveksiyon akımları nedeniyle hareket eder. Everett Wegener kıtasal kayma teorisi, kıtaların başlangıçtaki tek bir süper kıta olan Pange oluşturduğunu ve zamanla birbirinden ayrılarak bugünkü konumlarına hareket ettiğini öne sürer. Levhaların hareketi depremlere ve volkanik faaliyetlere yol açar. Bu, dünya yüzeyinin dinamik ve sürekli değişen bir yapıya sahip olduğunu gösterir. Modern biyoloji ve paleontoloji, yaşamın sudan başladığını ve canlıların kökeninin su olduğunu keşfetmiştir. Bilim insanları, yaşamın ilk formlarının okyanuslarda ve su ortamlarında başladığını kabul etmektedir. İlk canlı organizmalar su ortamlarda ortaya çıkmış ve evrimleşerek çeşitlenmiştir. Tüm canlıların hücrelerinde su bulunur. Hücrelerin içindeki biyokimyasal reaksiyonların çoğu su ortamında gerçekleşir. Su, yaşamın temel yapı taşlarından biridir. Evrim teorisi, canlıların ilk olarak suda ortaya çıktığını ve karasal yaşama adapte olarak evrimleştiğini öne sürer. Bu, suyun yaşamın kökeninde ne kadar önemli bir rol oynadığını gösterir. İnkar edenler, gökler ve yer bitişik iken bizim onları ayırdığımızı ve her canlıyı sudan yarattığımızı bilmezler mi? Hala inanmazlar mı? Kur'an-ı Kerim'deki bu ayet, Allah'ın sonsuz ilminin ve hikmetinin bir göstergesidir. Canlıların sudan yaratılması ve yaşamın sudan başlaması hem doğal dünyanın düzenini hem de Kur'an'ın mucizevi yönünü bizlere açıkça göstermektedir. Bu durum, Kur'an'ın sadece bir rehber kitap değil, aynı zamanda bilimsel gerçeklere ışık tutan ilahi bir kaynak olduğunu ortaya koyar. İnsanın ve diğer canlıların sudan yaratılması gibi büyük bir biyolojik sürecin bile Kur'an'da bu şekilde ele alınması, kitabın mucizevi boyutunu gözler önüne serer. Kur'an-ı Kerim'deki her ayet Allah'ın kudretini ve evreni nasıl mükemmel bir düzen içinde yarattığını ortaya koyuyor. Bu mucizevi kitabın bilimsel keşifler ile nasıl uyum içinde olduğunu tanıklık etmek imanımızı güçlendirir ve Kur'an'ın ne kadar derin bir hikmete sahip olduğunu
anlamamızı sağlar. Kur'an-ı Kerim henüz keşfedilmeyi bekleyen birçok bilimsel gerçeği barındıran bir hazinedir. Bilim ilerledikçe Kur'an'daki mucizevi ifadelerin daha da derin anlamlarını keşfetmeye devam edeceğiz. Bu da bize Kur'an'ın her zaman bilime ve insanlığa ışık tutan ilahi bir rehber olduğunu bir kez daha hatırlatır. Allah'ın ilahi rehberi olan Kur'an-ı Kerim bizlere her zaman doğru yolu gösterecek ve bilimin ışığında yolumuzu aydınlatacaktır. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la